Kıymetli katıl aboneleri, herkese selamlar, sevgiler. Ben Caner. Bugün yeni bir videoda da sizlerle beraberim. Biliyorsunuz geçen günlerde bir tahtanın anatomisi, tahta nasıl yapılır videosu olsun. Tahtacıların kaç hesabı var videosu olsun. Tahtacılar nasıl yakalanmıyor videosu olsun. İşte spekülatörler, manipülatörler tahtalardan nasıl çıkıyor fark edilmeden takas bozulmadı oyunu şeklinde videolar çektim. Bu şekilde sizin aklınıza hisse senetlerinin yapılma ve takas mantığını genel olarak yüklemiş oldum. Şimdi biraz daha özele giriyorum ve derinlik ekranı, emirler, lotlar, nasıl fiyatlar oluşur onları anlatmaya başlayacağım inşallah. Videoları çok uzun tutmama kararı aldım arkadaşlar. En azından sizden gelen geri dönütler bu şekilde. Çünkü çok uzun olunca belli bir noktadan sonra izleyemiyorsunuz. O yüzden ben konu başlıklarını ayırdım. Hap hap her gün veya işte 2-3 günde bir bu şekilde küçük küçük videolar atıp artık özel konularda sizlere anlatacağım. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu anlattığım konular hiçbir mecrada yok arkadaşlarım. Ne bir kitapta var, ne YouTube'da var, ne de o 5.000, 10.000, 20.000 liraya satılan destek direncin anlatıldığı sözlü eğitimlerde bu anlattığım içeriklerin hiçbiri yok. Bunlar tecrübeyle ve gözlemle ve öğrenimle kazanılmış şeyler ve size aktarılan şeyler. Onu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Şimdi karşımıza bir derinlik ekranı var. Bu derinlik ekranında emir sayısı, lot adedi, fiyat, işte burada şeyleri yazmamışız. Ortalama fiyatı yazmamışız. Toplam lot adedi ve toplam emir sayısını yazmamışız. Onlar önemli değil. Ana başlıklarla hangi uygulamayı kullanıyorsanız kullanın, karşınızda derinlik ekranında bu çıkacak. Burada fiyatlar oluşuyor, kademeler, kademelerdeki lot sayıları, kademelerdeki emir sayıları var. İnanın bu emir sayıları bile fiyatın oluşmasında çok inanılmaz etkilere sahip. Onları ileriki günlerde anlatacağım. Bir tane SPK dosyasından ceza verilen bir kişinin emir sayısıyla alakalı bir cezası var. Oradan direkt aldım. Tabii kişi ve hisse senedini gizleyerek sizlere anlatacağım. Onlar ileriki günde. Bugün sadece ana mantaliteden konuşmak istiyorum. Şimdi siz uzun vadeli bir yatırımcıysanız, örnek veriyorum, bir hisse senedini 5 liradan alıp 10 lirada, 15 lirada en azından bir %100, %200 görüp satmak istiyorsanız sizin derinlikle işiniz yok. Siz tradersanız da aslında sizin derinlikle işiniz yok. Orada gün makasına bakacaksınız. Nasıl? Hani şey diyeceksiniz ya, nasıl traderız, derinlikle alakalı şeyimiz yok. Buradaki traderlıktan kastım swing trading. Yani bir hafta 2 haftalık trade ediyorsanız, zaten günlük oyuncuysanız, işte şuradan alıp buradan satıyorsanız tabii ki derinlik ekranına bakacaksınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi uzun vade yatırımcısınız ve swing trading yapıyorsanız siz derinlik ekranına bakmayacaksınız. Neden derinlik ekranına bakmayacaksınız arkadaşlarım? Şimdi bakın, ben buraya çizdim. Çok güzel fiyatlar var, emir sayıları var, lot adetleri var. Bakalım burada alış kısmında kaç lotumuz var? Görmüş olduğunuz gibi aşağıda sum kısmında toplam yazıyor. 75.000 lotumuz var. Peki satış kısmında kaç bin lotumuz var? Burada da 54.000 lotumuz var. Küsuratlar atarsanız toplam 120.000 lotumuz var. Şimdi emin olun, siz bir derinlik ekrana baktığınız zaman oradaki lotların %50'sinden fazlası, hatta belki %60'ı 70'i tahtacıya ait. Tahtacının hesaplarından o gün tahtayı kurmak, tahtayı belli makasla tutmak veya işte belli bir set çekip oranın önüne geçmemesi için kullanmış olduğu lot adetleri, emirler. Yani burada 120 bin tane lotu gördük ya. Bu 120 bin lotun belki de 60-70 bini tahtacıya ait. Tahtacı burada istediği an, bak istediği an 10 saniyede, mesela şurada bakın 23 binlik bir emir var. Siz sanıyorsunuz ki 5.58'de 23 bin emir var, bura geçilmez. Ama tahtacı ne yapıyor? Geliyor burada emir saniyeler içinde siliyor. Buradan emir kalkıyor. Kendi emirleri. Örnek veriyorum 22 bini bunun olsun, 1000 emir kalıyor. Ne oluyor? Fiyat hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Veya burada görmüş olduğunuz gibi 5.43 seviyesinde 17 bin not var. Siz diyorsunuz ki ha tamam, bak burayı tutuyor, 5.43'ün altına sarkmaz. O zaman ben rahat rahat işlem yapabilirim. Bir bakıyorsunuz arkadaşlarım, adam bu emri saniyeler içinde silmiş ve artık ortada emir kalmamış. Direkt hisse senedi, zaten şurada görmüş olduğunuz gibi direkt onun altındaki kademede de 450 emir var. Siz 44'ten işlem yapıyorsunuz. 43 silindi. Oradan aşağı indi. Bir anda 44'ten 41'e indiniz. Bu şekilde fiyatlarda ani hareketlilikler olabilir. Dediğim gibi burada tahtacının oyunudur bu. Tahtacı derinliği kullanarak sizin elinizdeki lotları
almak istiyor. Sizi panikletmek istiyor. Sizi rehavete kaptırmak istiyor. O yüzden siz uzun vadeli yatırımcıysanız, swing trading yapıyorsanız sizin derinlikle işiniz yok. Sizin gün sonu AKD ile ve takasla işiniz var. Zaten o takasla alakalı videoyu da paylaştım. Bugünlük anlatımım bu kadar. Çok uzun tutmayacağım. Bir sonraki anlatımda fiyatların nasıl oluştuğunu, aşağı yukarı nasıl oluştuğunu, barajları, tahtacıların oyunlarını, emir sayısının etkilerini, kolaki emri, her şeyi anlatacağım arkadaşlarım. Bu sadece bir girizgah videosuydu. Hepinize iyi günler diliyorum.